Merhaba, yine doğadayız ve bazı güzel bitkilerle seri çekimler yapmaktayız. İşte onlardan biri bu çam ağacı. Yine Kerem kardeşime dedim ki dur, amcam biraz önden gidiyor. Dedim amca sen de dur, Hüsnü Güner. Prodüksiyon ekibimize dedim bu çam ağacı hakkında söyleyeceklerim var. Çam ağacı yapraklarının hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Daha sonra çam ağaçları hakkında genel bir bilgi vereceğiz. Arkadaşlar ben ne zaman bir çam ağacı görsem hemen bir yaprağını alırım, bu şekilde kemiririm. Şu an ağzımda o kadar aromatik bir tat oldu ki aslında hepimizin bir dönem denediği bir tattır bu. Ağzımı kapladı, mayhoşluk, bir burukluk, bazı yerlerde kekremsi denilen bir tat, bazen mayhoş denilen bir tat sardı. İşte bu askorbik asit değerli arkadaşlar. Ne demek? Yani C vitamini. Arkadaşlar çam ağaçlarının C vitamini oranı o kadar çok yüksektir ki bazen böyle gelip geçerken küçük bir tutam ağzınıza atın, böyle emin birkaç günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılayacaktır. Bu arada vitaminler bizim bildiğimiz gibi değil. Yani ne demek bu? Biz aldık, bir ay yeter değil. Sürekli tekrarlanması gereken, doz doz alınması gereken vitamin ve mineraller vücudumuz için her zaman lazım olan elementler. Yani aldık bizi uzun süre götürmüyor. Tekrarlamak gerekiyor. Ve bunun da en doğalını kullanmak lazım. Onlardan biri. Arkadaşlar böyle bir tutam aldığımızda, şöyle kestiğimizde bunu küçük küçük, şöyle bıçağımızla göstermek isterim. Şöyle küçük küçük doğradığımızda bunu, çayını demleyip içtiğimizde yaş haliyle alıp kurutabiliriz. Çayını da demledip içtiğimizde çok güzel bir tat, harika bir bitki çayı olacak. Üst solunum yolları, bronşit, astım, akciğer hastalıkları, grip, birçok hastalığın tedavisinde rahatlıkla kullanabiliriz. Geçmeyen öksürük, aynı zamanda balgam sökücü özelliği var. Yine en önemli sevdiğim özelliklerinden biri nefes açıcı özelliği var. Yaraları iyileştiriyor değerli arkadaşlar. Yine romatizmal hastalıklarda kullanılabiliyor. Yine kadın hastalıklarında da ısrarla kullanılabilen harika, çok değerli bir ürün. Akıntı, yumurta iltihabı kesinlikle var ise bu ürünü eşinize, dostunuza, hanım kardeşlerimize de tavsiye ediyorum. Doğal bir ürün. Her yerde var. Ama ne yapacağız? En önemli özelliği arkadaşlar, asla yol kenarlarından toplamayacağız. Arkadaşlar ısrarla yol kenarlarından niye toplamayacağız diye bir soru geliyor. Ben bunu çok vurguluyorum. Çünkü araba egzoz gazları ağır metaller oluşturuyor ve bitkiler üzerine de çok kolay yapışabiliyor. Aynı zamanda bu mantarlar için de geçerli değerli arkadaşlar. Yenen mantarları türünü dahi zehirli bir hale getirebiliyor. O yüzden fayda sağlayacak derken de zehirlenmeyelim sakın. Yine beraberinde kanımızı temizliyor. İdrar söktürücü özelliği de mevcut. Arkadaşlar diş ağrılarında kabuğunu, ağacın kabuğunu sirkeyle hafif kaynattığımızda, oraya tatlı bir şekilde bastırdığımızda diş ağrıları için de harika bir çözüm yolu. Karaciğer sağlığımız için ise hem yapraklarını hem de o kabuğunu kaynattığımızda karaciğer sağlığı için de içimi hem çok ferah hem de harika, çok şifalı bir ürünümüz olmuş olacak. Yapraklarını ve kabuğunu aynı anda kaynattığımızda. Ama diğer yöntemi ise demleme yöntemi. Yani yapraklarını atıyoruz sıcak suyun içerisine, kaynatmadan demlenmesini bekliyoruz değerli arkadaşlar. Yine böbrek hastaları için de ısrarla tavsiye ediyorum. Böbrek kumlarınız varsa, böbrekle ilgili bir sorununuz varsa, böbrek taşları için de çam ağacı yaprağını demleme yöntemini içmeniz size çok fayda sağlayacak. Evet, genel olarak toplarsak antiseptik, bağışıklık sistemimizi arttıran çok değerli bir ürün. Beraberinde metabolizmamızı da hızlandıracağı için zayıflamamıza da fayda sağlıyor. Ses kısıklığı, gastrit, aynı zamanda saç bakımı için de bu güzel ürünün çayını kullanabiliriz. Çok keyifli bir çay. İçerken eşinize, dostunuza da ikram etmeyi unutmayın. Aynı zamanda tatlı bir mukus tarzı bir koku da salgılayacak. Muhteşem bir jelimsi bir hal de alabiliyor. Çok keyifli, çok doğal, her yerde bulunan bir çay. Değerli arkadaşlar, fakat bizim şöyle bir doğacılar olarak yaşadığımız bir endişemiz var. Maalesef çam ormanı haricinde başka hiçbir ormanı yakamazsınız değerli arkadaşlar. Yanmaz. Çam yaprakları olsun, içerisindeki o çırası olsun, yangınlara çok daha açık bir ağaçtır. O yüzden devletimizden daha önce defalarca kez rica ettik. Birçok defa proje harcadık. Eğer orman yandıysa oraya tekrar çam ağacı ekmeyelim diye. Ne yazık ki bunu bir türlü denetemedik. Yine de yerine her zaman çam ekiliyor ve tekrar yanıyor. Yansın tekrar ekelim, yansın tekrar ekelim. Bu bir oyun değerli arkadaşlar.
bir an önce gözümüzü açmamız lazım. Dünya bundan vazgeçiyor. Tabii ki kendi endemik yeri ise şimdi her zaman böyle sosyal sitelerde almak istediğini alır. Laf söylemek için alta bazı yorumlar yazılır. Çam ağacı istemiyormuş. Biz çam ağacı istemiyoruz demedik. Tam aksine faydalarını da saydık. Ama yanmışsa ve o bölgenin ağacı değilse ısrarla çam ekmemize gerek yok. Ihlamur ekelim, kestane ekelim, meyve ekelim arkadaşlar. Kurt yesin, kuş yesin. Niye ısrarla meyvesi olmayan bir ağacı ekiyoruz? Kolay kolay altında da hiçbir şey yetişmeyen bir ağaçtır. Onun yerine hem bizim kendi insanımıza fayda sağlayacak o endüstriyel ürünlerden ekebiliriz. Meyve sağlayacak. Bunların başında benim en sevdiğim kestane, aynı zamanda arıcılar için akasya olabilir. Yakamazsınız değerli arkadaşlar. Bir meyve ağacının üzerine benzin dökün, etrafına lastik bağlayın, verin ateşi, yine de yakamazsınız. Yanmaz. Çam ormanı haricinde hiçbir ormanı cayır cayır yakamazsınız. Bir miktarda yağlı olduğu için zeytin buna dahil. Yapmayalım. Dedik ki madem ki yapacaksınız o zaman kuşaklar halinde aralara meyve fideni ekin. Ya insanlar toplasın, ıhlamur olsun. Kilosu kaç para? Niye ısrarla bunu yapıyorsunuz? Olmaz, biz çam ekeceğiz. Yahu dedik ki madem ki çam ekeceksiniz ne olur bari fıstık çamı ekin. Olmaz, onu da ekmeyeceğiz. Maksat katkımız olmasın. Böyle çam ekeceğiz. Ne haliniz varsa görün artık. Yani söylenecek bir söz yok. Bu kadar ben belirliliğim olmaz. İnanın mesela akasyanın ekilemeyeceği bir toprak yoktur değerli arkadaşlar. Çam tabii ki güzel, tabii ki çok faydalı. Ama mezarlık ağacı da olarak anıldığı için insanın mesela biz bir doğa sever olarak gezdiğimizde şu anda tatlı bir rüzgar da var. Ufunetli bir havası da oluyor aynı zamanda değerli arkadaşlar. Evet, biz önerilerimizi, fikirlerimizi her zaman bir doğa sever olarak paylaşıyoruz. Bunu da sizlerle hem faydalarını hem de eleştirdiğim yönlerini paylaşmak istedim. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olunuz.